2011'deki Japonya'nın kuzeydoğu kıyısını vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gerçekleşen 10 metre yüksekliğindeki tsunami, karanın 12 metre kadar içine girerek 15 bin kişinin canını aldı ve yüz binlerce kişiyi yerinden etti. Pasifik Okyanusu'nda ateş çemberi olarak bilinen bölgede bulunan Japonya, birkaç tektonik patlamanın birleşme yerinde ve depremin merkez üssü konumunda. Depremler bir yana Japonya volkanik patlamalara karşı da son derece savunmasız ve tsunamilerden kolay etkilenmekte. ...2011 depremi kıyıdan açıkta iki tektonik patlamanın çarpıştığı dalma batma kuşağında meydana geldi. Etki o kadar genişti ki dünyanın dönme eksenini 17 santimetre kaydırdı ve Antarktika'daki buzları parçaladı. Binalar güçlü sarsıntılara dayanacak şekilde inşa edilmiş olsalar bile insanlara depremi bilgilendirmek için trenler ve iş makineleri gibi hızlı çalışan makineleri durdurmaları için endüstriye uyararak bir erken uyarı sistemi oluşturuldu. O uğursuz gün saat 2.46'da ülkedeki bütün cep telefonlarına şiddetli sarsıntının başlamasından çok kısa süre önce insanlara güvenli yerlere gitmesini bildiren bir uyarı mesajı gönderildi. Bu eylem çok kişinin hayatını kurtardı. Ama tsunami'nin sonuçları çok daha kötüydü. Saatte 800 kilometre hıza ulaşan gelgit dalgası bir yolcu uçağı kadar hızlıydı. Yıllar sonra bile çoğu hala yıkımın etkilerinden kurtulmaya ve yaşadıkları coğrafyanın kendilerini, doğanın insafını terk etmesini kabullenmeye çalışıyor. Sıradaki yerde yaşamak için sürekli hareket halinde olmak hayatta kalmanın anahtarı. Deniz seviyesinin 100 metre altında en kuru, en sıcak, en tehlikeli yerlerden biri ve ayrıca bölgede bir de volkan bulunmakta. Bu dünyadaki en tehlikeli volkanlardan biri ve dünyanın en ulaşılmaz yerlerinden biri. Burası dünyanın yerleşim olmayan en sıcak yeri olarak bilinen Etiyopya'daki Danakil Çölü'nde. Bölgedeki yıllık ortalama sıcaklık 34 derecenin üstünde ve genellikle 50 derecelere ulaşarak ölçeğin üzerine çıkıyor. Bununla birlikte geceleri de maalesef serinlemiyor. Mevcut zorlukların üstüne gara veya hak ettiği adıyla ateş rüzgarı denilen fırın da eklenince sonsuz bir saç kurutucusuyla karşılaşmış gibi oluyorsunuz. Yılın hangi günü veya günün hangi saati olursa olsun sıcaktan çok az kurtulabiliyorsunuz. Yerel Afar halkı için onların her günkü halleri. Aşırı sıcak koşullarda çalışıyorlar ve ilkel aletlerle tuz topluyorlar. Bloklar haline getirip develerle piyasaya gönderiyorlar. Geçimlerini tuzdan sağladıkları halde bu toplumu develer hayatta tutuyor. Danakil Çölü Etiyopya'nın çoğunu kaplamaktadır. Ama ülkenin kuzeydoğusunda Danakil çöküntüsü yer almaktadır. Deniz seviyesinin 100 metre altında ve dünyanın suyla kaplı olmayan en alçak noktalarından biri olarak biliniyor. Dallol kasabası sadece dünyanın en sıcak yerlerinden biri değil, ayrıca en uzak yerlerinden biri. Son derece asitli kaynaklardan erozyon nedeniyle 40 metreye kadar oluşan tuz sütunları, Danakil çöküntüsünün dünyanın geri kalanından yabancı bir arazi olmasıyla övülmesine sebep olmuş. Bu ıssız ekosistemin içinde cehenneme açılan kapılar var. Bu volkan çok fazla akışkan lavlardan oluşmuş, yüksekliği çok az kalkan ve zirvesinde az rastlanan görüntülere sahip. Dünyada kalıcı lav gölü olan 5 yer var ve burası da onlardan biri. Şimdi Rusya'ya gidiyoruz. Küçük Rus köyü Oymyakon'da -30 derece bir kış günü için sıcak sayılıyor. Sıradan soğuğun yanı sıra -68 derece soğuk yaşamış bir köyden bahsediyoruz. Oymyakon'un asıl göze çarpan yanı fazlasıyla uzakta olması. Haritaya baktığınızda fazla bir şey göremezsiniz. 500 kişilik nüfusuyla bu topluluğu birlikte çalışmak sıcak tutuyor.
Bu kasabada sağ kalmak için kasaba halkı hayvan kürkünden yapılmış sıcak kıyafetlerden tutun cam ve merkezi ısıtmaya kadar her türlü imkanı ustalıkla kullanıyor. Yerel halk yıkık dökük görünümlü binalarda yaşıyor ama aslında Ruslar yalıtım konusunda son derece ustalar. Birinci pencere ve ikinci pencere daima birbirlerine bantlıdır ve hava boşluğu kalması için aralarına kibrit çöpü koyarlar. Pencereleri yalıtan da o hava boşluğudur. Yerel halk sadece iki nedenle dışarıya çıkar. Su getirmek ki suyu almak için nehre bir delik açarlar ve diğer çıkma nedenleri de odun toplamak. Çünkü çok az kişi oraya gidebilir. Ziyaretçiyseniz dışarıyı keşfetmek ve yerel halkın muhtemelen mantıksız göreceği bir şey yapmak istiyorsanız hazırlık yapmanız şart. Ekipmanlarınız bir dağcının Everest'in zirvesinde giydiği teçhizatla aynı kalitede olmalıdır. Onlar olmazsa veya bir terslik çıkarsa ölürsünüz. Aynı şekilde arabanız arızalanırsa ve teçhizatınız yoksa maalesef yine ölürsünüz. Burada en önemli şey hayatta kalmak. Çocukların 10 ila 20 dakika dışarıda oynamasına izin veriliyor. Odun veya kömür ateşiyle çalışan ve evlere bağlanıp ısıtan merkezi kazanları var. Motorlar eksi 50 derecede çalıştırılamayacağı için toplu taşıma araçları günün 24 saati çalışır halde bırakılıyor. Tabii bu insanların soğuktan kurtuldukları da oluyor. Haziran ve Temmuz'da termometreler eksi 30'ları gösterse de sıcaklık hiçbir zaman eksi 10 derecenin altına düşmüyor. Bu kasabada sıra dışı bir kış macerası geçirebilirsin ama dikkatli olmalısın. Eksi 51 derece insanın canını gerçekten yakabiliyor. 500 kişilik sıra dışı bir toplulukta yaşanılan kış macerasından 18 milyon kişilik sıcak bir şehre gitmek sadece kültürel bir sarsıntı değil, başka bir hayatta kalma vakasıdır. Bazen kendimiz için en büyük tehlike yine bizizdir. Tek bir yerde sayımız sürekli artarak yaşadığımızda refahımız riske atan sıra dışı doğa olayları veya yırtıcılar değildir. Asıl tehlike bizizdir. Burası Hindistan'ın Delhi şehri. Çevredeki kırsal alanlarda yaşayan milyonlarca kişinin toplu göçüyle eskiyen altyapıda inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Yeraltı suyuna talebin artmasıyla Delhi'nin altındaki suyun seviyesi o kadar düştü ki kuyular ve su pınarları kurudu. Su temin edilebilen bazı yerlerde arıtılmamış pis suyla kirlenmiş durumda. Çünkü ev ve sanayi atıklarının yarısından azı arıtılmıyor. Ayrıca aşırı talep gören boru şebekesinin bakımsız olması nedeniyle Delhi'ye pompalanan suyun yarısına yakınının ziyan olduğu tahmin ediliyor. Milyonlarca Delhili için hava bile onlardan yana değil. Mevsim döngülerinde yaşanan kaymalar yüzünden düzenli muson yağmurlarının bir zamanlar sunduğu rahatlama artık garanti değil. Maalesef yol ağı da baskı altında. Hindistan'ın kalp damarları her gün milyonlarca araç ve yaya tarafından tıkanıyor. Yerel halka göre böyle bir karmaşa tamamen normal. Ufak tefek çarpışmalar fazla yol kavgasına yol açmıyor gibi görünse de kazalar her gün araç kullananların ve yayaların ölümüne neden oluyor. Bu yolları yerel halkla paylaşan ziyaretçiler için sorun oluyor. Pek çok ağır trafik suçunun cezası bir çikolata parası olduğu için kanunlar trafik kuralları ihlallerini önleyecek kadar sıkı değil. Trafikteki araç sayısının her gün artmasıyla hava kirliliği de tavan yapıyor ve Delhi'yi dünyanın havası en kirli yerlerinden biri haline getiriyor. Fosil yakıtlar yandığında geriye kalan atık ve PM2.5 olarak bilinen havadaki parçacıklar tehlikeli düzeyde. Dünya Sağlık Örgütü'nce güvenli görülenin 20 katından daha fazla. Bu mikroskobik parçalar o kadar küçük ki akciğerlerin derinine kadar işleyerek kronik bronşite, akciğer kanserine ve hatta kalp hastalıklarına yol açabilir. Delhi dünyanın en popüler adreslerinden biri olmasına rağmen zehirli hava, su kıtlığı ve kontrolden çıkmış tampon tampona trafik üçlüsü Delhi'de başlıca ölüm nedeni. Burası birlikten kuvvetli olmayan tek yer. Delhi her yıl milyonlarca turist çekiyor ama bir zamanlar turistlerin görülecek yerler listesinde bulunan sıradaki yerimiz kayıpları kabullenmiş bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Bir yeri tehlikeli yapan her zaman konumu, doğa koşulları veya yırtıcı hayvanlar değildir. Uganda'da tehdit gerçek anlamda ülkenin kendisinde. Her gün bir çocuk sıtmadan ölüyor ve erken teşhis edilip etkili bir tedavi uygulanırsa sıtma $1'dan daha ucuza tedavi edilebiliyor. Bu Orta Afrika ülkesindeki tehlike hastalıktan geliyor. Sivrisineklerden bulaşan bu önlenebilir hastalık binlerce çocuğun canını alsa bile Uganda insan bağışıklık yetmezliği virüsü ve AIDS ile mücadelede başı çeken ülkelerden biri ama 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerin başında insan bağışıklık yetmezliği virüsü bu ülkede engellenemiyordu. Nüfusu tahrip etmesiyle birlikte pek çok çocuğu anne babasız bırakıyordu.
Uganda 33 milyonluk bir ülke ve 2,5 milyon çocuğun anne babası yok. Uganda'da hastalıkla yaşamak bütün ülkeyi sınadı ve geride maalesef yetimler nesli bıraktı.